Şimdi kalbin kendine göre bir dili var. Kalbin bir aklı var. Kur'an-ı Kerim'de de kalpleri vardır ama kalple akletmezler diye ifade edilen bir husus var. Bu hususa göre demek ki kalp akledebiliyor. Merhaba efendim. Abdülkadir Geylani Hazretleri her hafta vaaz edermiş. Genellikle basit konuşur ve söyledikleri de insanların anlayacağı türden sözler olurmuş. Oğlu da medresede okuduğu için, ulemadan olduğu için babasının konuşmalarını çok basit bulur. Ah ben keşke şu kürsüye bir geçsem de insanları irşad etsem diye böyle kendi kendine düşünür dururmuş. Bir gün evladım bu hafta sen kürsüye çık, ben validenle bir alışverişe gideceğim, yetiştiğim yerde çıkarım diye oğluna kürsüyü vermiş. O hafta çıkmış oğlu, güzel güzel anlatmaya başlamış. İşte fıkıh, akaid, kelam, her türlü derin konulara dalmış. Fakat bir müddet sonra insanların önce kafası düşmüş. Sonra gözleri kapanmaya başlamış. Uyuklayanlar olmuş. Hatta horlayanlar olmuş. Çocuk şaşırmış. Bir taraftan konuşuyor ama diğer taraftan da babasının yapmış olduğu o sohbetteki o cezbe, aşk, heyecan, insanların ilgisini olmayışı kendisini çok ciddi üzmüş. O arada Abdülkadir Geylani Hazretleri içeri girmiş. Oğlu onun geldiğini görünce aşağı inmiş. Abdülkadir Geylani çıkınca insana şöyle bir bakmışlar. Ondan sonra uyananlar olmuş. Yani uyanmış insanlar. Abdülkadir Geylani başlamış sohbetine. Efendim demiş kusura kalmayın biraz geç kaldım. Validenizle bir alışverişe gitmiştik. Sonra dedi ki bana ya bey sana bir yumurta pişireyim. Bu arada insanların böyle gözleri açılmış. Herkes pür dikkat dinliyor. Hanım önce tavayı ateşe koydu. Sonra yağ koydu. Sonra yumurtayı kırınca yumurta nasıl olduysa orada yağ muhtemelen çok kızdı. Yumurta düşer düşmez coz demiş. Oradan birisi Allah diye bağırmış ve o Allah diye bağırınca diğerleri de coşmuşlar. Ortalığı böyle müthiş bir muhabbet, şevk kaplamış. Oğlu böyle yine hayretle bakıyor. Ya basitçe konuştu. Sadece pazar muamelesi anlattı ama nasıl bir böyle aşk cezbi oldu diye hayret edip bu hayretini babasına söyleyince oğlum biz yaşadığımızı anlatıyoruz, okuduğumuzu değil şeklinde buna benzer bir cevap vermiş. Dolayısıyla hal önemlidir, kal önemli değildir diye bugünkü kıssamızın hissesini verelim efendim. Peki bizde mesela böyle bir özellik yok. Yani kendi halimizde böyle bir hal olmamasına rağmen söylemeyecek miyiz o zaman? Böyle bir anlam çıkabilir mi bundan? Güzel soru Salihçi. Ben güzel güzel kıssa anlatıyordum. Sen nereden çıktın ya? Şöyle, insan mümkün olduğu kadar yaşadığını anlatmaya çalışmalı. Karşımızdakine tesir etme imkanı böyle ortaya çıkıyor. Diğer türlü zaten anlaşıyoruz bir şekilde, iletişim ortaya koyuyoruz ama insanlar böyle karanlıkta birbirine bağıran tipler gibi oluyor o zaman işte. Halbuki nasihat noktasında, bir takım böyle güzellikler aktarma noktasında tesir etmek isteyen muhakkak yaşadığını anlatmalı. Akıl itiraz ediyor, burası kabul ediyor. Burasının kabul etmesi için ama buranın kendi gözüyle görmesi lazım. Yaşadığını insanın yani. Onu da hakikaten kaçıramazsınız. Yani bazı insanlar böyle itici gelir size. Niye? Çünkü bura farklı görüyor yani. Yani herkeste de bu hassa var bir şekilde. Az veya çok. Peki abi şöyle bir şey var. Hani tamam o tesir etki olması için yaşaması gerekiyor da yani insanlar da son dönemde özellikle modern yüzyılda hani böyle bir bilgi, bir işte referans, böyle daha böyle akılcı bir yaklaşım istiyorlar. Yani böyle bir dönemde kalple o aklın arasında nasıl bir karar vereceksin sen? Şimdi kalbin kendine göre bir dili var. Kalbin bir aklı var. Kur'an-ı Kerim'de de kalpleri vardır ama kalple akletmezler diye ifade edilen bir husus var. Bu hususa göre demek ki kalp akledebiliyor. Şimdi akletmeyi biz zihnin yani entellekt dediğimiz bu idrakin bir işi gibi görüyoruz ama aslında kalbin belki de bir işi. Bu noktada çok böyle bilgimiz yok. Çünkü yine entellektle anlamaya çalışıyoruz. Yani zihinle idrak etmeye çalışıyoruz. Halbuki oranın kendine ait bir dünyası var. Kendine ait bir dili var. Kendine ait bir alemi var. Kendine ait insanları var. Bu gerçekten çok zor bir şey. Şimdi mesela biz burada izliyoruz, işitiyoruz. Bunu bir şekilde beynimizle, zihnimizle anlamaya çalışıyoruz. Ama bir de kalbin kendine ait bir hissiyatı var. Hissiyat diyoruz ona. Çok da bilmiyoruz bak hala. Hissettiklerim diyoruz ama kalbin kendine ait bir idrak alanı var. Yani bir akletmesi var. Bunun işte bir şekilde yaşanması ancak Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşayan insanlara lütfedilen bir şey. Bu son tahlilde kazanılarak elde edilen bir şey de değil. Erilen bir şey yani. Verilen bir şey daha doğrusu. Yani vehbi diyorlar ona. Kesbi değil. Çalış, kazan, uğraş, idrak anlamında, ilim anlamında bir yerlere gelirsin. Ama bu kalbi duyuş ve hissediş anlamında çok daha farklı bir çaba ve gayret gerekiyor ki belli bir yere gelene bu muhtemelen lütfediliyor. Ve biz bunu hala bak deminden beri zihnimizle, idrakimizle konuşup anlamaya çalışıyoruz. Başka bir şey yok elimizde zaten.
Buradan mükellefiz. Amenna. Mükellef olmak akılladır. Çok doğru. Ama bir noktadan sonra da aklın kendine ait sınırı bitiyor. Ondan sonra işte mesela Sidre-i Münteha'daki gibi miraca çıkarken Efendimizin bundan sonrasını aşk geçer tarzında bir yeni yolculuk başlıyor ki orası işte aslında talip olmamız gereken yer. Bir de son olarak bir şey daha sormak istiyorum abi. Biraz da böyle acaba o cemaatte de bir önyargı oluşmuş olabilir mi? Yani biz gençlerin herhalde en çok yaşadığı problemlerden biri. Bir şey söylemek istediğimizde hani siz daha biraz toysunuz. Hani sözünüzün tesiri olması için beklemeniz gerekiyor gibi bir şey oluşuyor insanlarda. Hani bu acaba oradaki ortamda da oğlunun hissettiği bir şey olabilir mi? Yani bunda tabii şöyle bir şey de var. Olgunluk, kemalat öyle hemen verilebilen ya da erilebilen bir şey değil. Şimdi sadece beden büyümüyor, ruh da büyüyor aslında. Şimdi mesela 40 yaşına kadar peygamberlik verilmemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. 40 yaşına kadar eski tarikatlarda, dergahlarda insanlara zikri telkin de yapmazlarmış. Yani telkini zikir dediğimiz şeyi de yapmazlarmış. Niye? Çünkü sadece beden değil, ruh da belli bir noktaya ermesi gerekiyor. Özellikle de insanın işte modern dille konuşacak olursak askerlik gibi, evlilik gibi, hayat gailesi gibi, meşgalesi gibi böyle birçok şeyi aşıp belli bir noktadan sonra artık ya oturdu, tamam bundan sonra ne yapmalıyım gibi bir aslında arayışa da düşmesi bekleniyor. Ondan sonra çünkü belli bazı şeyleri tadıp belli bazı şeyleri tecrübe ettikten sonra bu tür manevi yükselişlere ya da erişlere, hissedişlere talip olunabileceğine dair bir kanaat var ki bence çok haksız değil o noktada insanlar. Askere bile gitmeyen eskiden kız vermezlermiş değil mi? Yani sonuçta bir görsün, geçirsin, bir şeyler hissetsin, duysun yani. Çünkü hayatın gailesi, uzun yolu öyle kolay kat edilecek bir yol değil. Dediğim gibi ben o noktada tamam çok istidatlı gençler vardır. Böyle 1000 adım attığımız yer o bir adımda geçebilir. Böylesi de vardır. Ben bir şey demiyorum. Ama nadirattandır ve adet değildir, usul değildir. İstisnalar da kaideyi bozmaz.